Kaynaktan yarına. Dünün değil, yarının seslenişine muhatap olmak, her kişinin değil, nasipli kişinin takdiridir. Dündekilere dünü anlatmak için yaratılmış olanlar vardır. Böylece kulluklarını eda ederler. Bugünkülere dünü anlatmak için yaratılmış olanlar vardır. Onlar da bu görevlerini ifa ederek kulluklarını yerine getirirler. Biz bu ikisinden de değiliz. Biz bugünküleri yarına taşımak suretiyle kulluğumuzu eda etmeye çalışan bir Allah kuluyuz. Resulullah kıyamete kadar geçerli olan bir gerçeği açıklamış ve bildirmiştir. Biz de kıyamete kadar geçerli olanın yaşadığımız günden yarına dönük olanını bildirildiği kadarıyla paylaşmaya çalıştık sizlerle bugüne kadar. Hazreti Ali'nin sözü de zaten bu doğrultuya işaret etmektedir. Ki biz de Hazreti Ali'nin işaret ettiği doğrultuda bir gerçeğe hizmet yolundayız. Çocuklarınızı yaşadıkları güne değil, yaşayacakları güne göre hazırlayınız buyurdu. Evet, biz yıllarca yaptığımız çeşitli açıklamalarla insanlığa dünü değil, dünde anlatılanın yarına dönük yüzünü fark ettirmeye çalıştık. Bugün köyümüzde yaşıyoruz. Yayın hayatından uzun bir ayrılık yaşayarak. Meydanı bugünkülere boş bıraktık. Ta ki düşünebilen beyinler meydandakileri rahat değerlendirebilsin diye. Ve bu arada bu yüzden de açıklanabilecek pek çok şeyi açıklamaktan vazgeçtik. Dünün hikayeleriyle avunmaktan zevk alıp yeni bilgilere kapalı olan, bilimsel değerlendirmeleri bilim kurgu kabul eden yaratılmışlara saygı duyduk. Dünyalarında mutlu olurlar inşallah. Biline ki ardımızdan hatıra olarak kalacak bu ahmethulusi.org sitesinde ve bu kitaplarda sizlere ulaştırılanlar eğer iyi değerlendirilirse, dünün tekrarlarından meydana gelen birikintilerden kurtulunup, İslam vadisinin engin okyanusuna ulaşılacaktır. Resulullah Aleyhisselam'ın bildirdikleri, dünyada ne tür gelişmeler olursa olsun, kıyamete kadar değişmez ve değerini korur. Bunun değerini fark edebilmek, mutlaka aşağıda anlatmaya çalıştığımız bakış açısı hakkında bilgi sahibi olunmakla mümkündür. Öyleyse bizi takip edin efendim. Yeniden İslam dinini sorgulamak. 1400 küsur yıl önce anlatılan ve Hazreti Ali devri sonunda saltanatlarla örtülüp ancak tasavvuf ile mecazi benzetme ve işaret yollu misallerle günümüze ulaşan, Allah ismi ile işaret edilenin yaratmış olduğu sistem ve düzen, sünnetullah, ancak bugünün ilmi ve teknolojik gelişmeleri ile incelenip, bu gelişmeler ışığı altında yeniden değerlendirilmek suretiyle yeniden tüm insanlığı aydınlatan bir nur haline gelebilir.
Bunu gerçekleştirebilene ne mutlu. Size bir misal vererek olayı fark ettirmek istiyorum. Televizyonun ne olduğunu, nasıl çalıştığını, yayın ve dalgaların, vericinin, görüntüyü ekrana taşıma teknolojisini bilen biri olarak, bir anda 1000 sene öncesine ışınlansanız bir Afrika veya Uzak Doğu kabilesinin içine. Mecbursunuz o kabileye televizyonu ve çalışma düzen ve sistemini, mekanizmasını anlatmak durumundasınız denilse size. Düşünün bakalım nasıl anlatacaksınız bu olayı? Misallerle, benzetmelerle, sembollerle, işaret yollu falan belki. Bulacağınız misaller, benzetmeler, semboller, bugünün realitesi olan bilim ve teknolojiyi, çalışan mekanizmayı ve sistemi nasıl ve ne kadar anlatacak? O misallerden yola çıkarak karşınızdaki ne kadar algılayabilir televizyon teknolojisini? Sıkıştığınız yerde daha ne anlatayım? Aklınızı kullanın, üzerinde düşünün bu misallerin, ne anlatmak istediğimi algılamaya çalışın. Demeyecek misiniz? Kıyamet öncesine kadar geleceği, olacakları ve yaşanacakları çeşitli açıklamalarında anlatan Allah Resulü de bugünün yaşantısındaki birçok şeyi görmüş ve bunları benzetmelerle, misallerle haber vermemiş miydi? Bunlar Kur'an-ı Kerim'de de yer almıştı ama semboller, mecazlar ve misallerle. Sonra da deniyor ki o kıyamete kadar geçerli olan muhteşem kitapta hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz size misallerle anlattık pek çok şeyi. O misallerle, işaretlerle anlatılanların üzerinde tefekkür etmeyecek misiniz? Dikkat. Yukarıda anlattığım misaldeki üzere misal veya sembollerden yola çıkarak asla gerçeği göremezsiniz. Belki böyle bir şeyin sadece varlığı hakkında bir kanaat sahibi olabilirsiniz. Yapılması gereken iş, çağdaş, modern bilim ve teknolojiyi çok çok iyi inceleyerek, bunların Kur'an'da veya Allah Resulü Hazreti Muhammed dilinde nasıl ifade edilmiş olduğunu araştırmaktır. Yani somutun soyutta nasıl dillendirildiğini anlamaya çalışmaktır yapılacak iş. Hz. Muhammed'den Hz. Ali'ye yapılan uyarı. Ya Ali, herkes Allah'a bir yoldan yakin elde etmeye çalışır. Sen Allah'a aklıyla yakin elde edenlerden ol. Gökte bir tanrı olmayan, Allah ismiyle işaret edilmiş olanın yarattığı sistem ve düzen içinde açığa çıkan bilimsel gerçekler ve teknolojinin 1400 küsur yıl öncesinde nasıl dillendirilmiş olduğunu fark etmek, bize Müslümanlık adıyla tanımlanan anlamsız çağ dışı yorumlarla bezenmiş anlatımlardan çok öte, sünnetullah'ın kıyamete kadar geçerli olan yönünü fark ettirecektir. Bu fark ediş ise
akıl ehlinin kurtuluşu demektir. Çünkü akıl ehli bu gerçekleri fark etmek suretiyle İslam dininin daha iyi değerlendirilmesi gerekliliğini anlayacak, yapacağı çalışmalarla da yaşamını ebedi hayatına dönük bir biçimde değerlendirme şansına sahip olacaktır. Bir kere daha tekrar edelim. Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağız. Bugün artık yeni şeyler söyleme